Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bir hisse senedine değineceğiz. Biliyorsunuz ki daha önceki videomuzda söylemiştik. Bir altcoin bir de hisse senedi videosunu paylaşacağız. Yani yüksek potansiyelli altcoin ve yüksek potansiyelli hisse senedi video serimiz devam ediyor. Geçen hafta da bir altcoin paylaştık. Tabi hisse senedi kadar bir ilgi olmasa da ona da ilgi oldu ve biz bu hisse senedi ve altcoin videolarını paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi sizin için en yüksek potansiyelli olanları seçmeye çalışıyoruz, araştırıyoruz, buluyoruz. Bu oranlara inanmayanlar var fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Daha önce bu hisse senetleri ve altcoin'ler zaten bu bahsettiğimiz oranlarda yükselişler göstermiş. Neden aynısı olmasın? Neden buna inanmıyorsunuz? Anlam veremiyorum. Tabii bundan sonra çok fazla üstüne düşmeyeceğim. O şekilde yorum yapanlara çok fazla cevap vermemeye çalışacağım. Zaman kaybı anlatıyoruz ama videoda da açıklamasını yapıyoruz. Gene de arkadaşlar anlamıyor, anlamak istemiyor ki videolarda zaten doğru düzgün izlemiyorlar. İzlemedikleri için de doğal olarak anlamıyorlar. Ve biz bu hisselerin ve altcoin'lerin videolarını Short'ta da paylaşıyoruz. Yani short videosu olarak da paylaşıyoruz. Sadece bu uzun videoların kısa bir kesitini alıyoruz. Birkaç saniye. Onu da Short'ta paylaşıyoruz ki insanların haberi olsun. Fakat yazıyoruz ekrana, diyoruz ki bu videonun devamı kanalımızda. Bu bir zahmet arayıp bulun ama ona bile zahmet edip araştırmıyorlar. Halbuki birkaç saniyelerini alacak ama buna bile üşeniyorlar. Böyle insanlar tabii ki para kazanamaz. Bu sabırla, bu zihniyetle geride kalmaya daha doğrusu mahkumlar. Fakat sabırlı olanlar ve bu işleri öğrenenler, öğrenmeye çalışanlar en azından araştırmalarını yapıyorlar. Birkaç saniyelerini ayırıyorlar, hatta dakikalarını veriyorlar. Böylece bir şeyler öğrenip kazanmaya başlıyorlar diyelim. Her zaman söylediğimiz gibi biz bu hisseleri, bu altcoin'leri teknik analizde buluyoruz. Yani verdiğimiz hedefler, verdiğimiz yüksek potansiyelli hedefler hep teknik analizin bize gösterdiği hedefler. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Yapmak isterseniz videonun açıklama bölümüne teknik analiz ve yatırım kursumuz var. Orada linki olacak. Oraya tıklayıp teknik analiz kursumuzu satın alabilirsiniz. Ve videoları çoğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam abone olun. Abone olmakla bir şey kaybetmezsiniz. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analiz ve videoma başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz Eukio. Daha önce analizini yapmıştık, birkaç defa paylaşmıştık sizinle. İzleyenler olmuştur illaki. Fakat şu an farklı bir durum oluştu. Daha doğrusu arada bir analizleri tazelemekte fayda var. Arada bir videoları, analizleri tekrarlamakta fayda var. Çünkü siz de istiyorsunuz bunu. Bahsettiğimiz hedefler yaklaşıyor, işte geliyor vesaire, farklı bir formasyon oluşuyor. Bunu size açıklamak gerekiyor. Onun için arada bir durumlar değiştiği zaman sizinle videosunu paylaşacağız yaptığımız analizin. Şimdi Eukio'da daha önce bahsettiğimiz bir çanak kulp formasyonu vardı. Gördüğünüz gibi çok da güzel çalıştı. Ve çanak kulp formasyonlarının çok daha fazla yukarıya katlama hedefleri var. Mesela bir normalde hedefi nedir işte Eukio'da 10 TL'den 219-223 TL seviyelerine kadar bir formasyon hedefi var. Fakat bu formasyonların 2'ye ve 3'e katladığını, hatta bazen 4'e bile katladığı görünüyor. Şimdi birkaç örnek vereceğim size. Örneğin daha önceki videomuzda Dogecoin'den bahsetmiştik ve burada bir Tobo formasyonumuz vardı ve 3'e katlanmıştı. Daha sonra Banvit'te de aynı şekilde bir çanak kulp formasyonumuz vardı aşağıda gördüğünüz ve daha önceki analizlerimizde de söylemiştik ve ben bunu takip ediyordum fakat kaçırmışım, unutmuşum, alarm kurmayı unutmuşum. Hisse çanak kulp formasyonu oluşturduktan sonra güzel bir şekilde yükseldi. Maalesef ben bunu kaçırdım, o zaman 23-25 seviyelerindeydi. Gördüğünüz gibi çanak kulp formasyonumuz 1, 2, 3, 4 defa katlanmış, hatta 4,5 defa neredeyse katlanmış. Uzun vadeli Tobo formasyonları ve çanak kulp formasyonları bu şekilde 3'e 4'e katlanabiliyor. Dolarda da benzeri bir grafik vardı ve o da gördüğünüz gibi bir çanak kulp formasyonu var ve o da
3'e katlanmış, 17.98 seviyelerine kadar gitmişti. Dolarda zaten verdiğimiz bütün hedefler gelmişti. Çok önceleri çektiğimiz videolarda hepsi tek tek geldi. Şu an bahsettiğimiz hedeflerimiz vardı. Onlar da geldi. Neyse, örnek olarak gösterdim bunu. Şimdi asıl videomuzun konusuna dönelim. Evet, ne dedik? EUKYO, yani BIST kodu EUKYO. Ne demiştik? Daha önce 219 TL çanak kulp formasyonu hedefimiz vardı. Ve ne oldu? Şimdi bakalım. Bakın burada biraz şöyle yaklaştığımızda biz bu hisseyi 5-14 TL'lerden almıştık. Şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Benim alım bölgelerim zaten hep bellidir. Gördüğünüz gibi 5-14 seviyesi var burada. Ve ben buradan şahsen almıştım. Ve ne demiştik bu hisse senedi için? O videoyu da bakabilirsiniz. Yukarıya koyacağım. Videonun sonuna doğru sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. 5-14'lerden almıştık. Gördüğünüz gibi burada güzel bir yükseliş oldu. Ve bahsettiğimiz formasyon tamamlandı. Şu ana kadar %177'lik bir karımız var bunda. Fakat bizim hedefimiz neydi? Ne demiştik? Dedik ki burada bir çanak kulp formasyon hedefimiz var. Hedef neresiydi? 28 dedik ve 219 TL seviyesine kadar uzun vadeli olarak bekliyoruz demiştik. Fakat burada farklı bir durumdan bahsedeceğim size. Bu yükseliş potansiyeli çok daha yüksek olabilir. Nedeni nedir? Biraz sonra açıklayacağız. Şu an EUKYO çok yükseldi. Yani burada baktığımız zaman 3 TL'lerden 14 TL'ye gelmiş. Çok muazzam bir yükseliş göstermiş. Girmek isteyen arkadaşlar varsa ben size karışmam. Olur da almak isterseniz, ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alın anlamında söylemiyorum. Şu an çok yükseldi. Ne demiştik? Eğer 10 TL seviyesi, 10.50 TL seviyesi yukarıya kırılırsa çanak kulp formasyonu tamamlanmış olur ve tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok da güzel çalıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şurada bizim çanak kulp direnç seviyemiz vardı. Şu an destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki 10.40, 10.60 TL seviyesi ortalama bizim şu an önemli destek seviyemiz. Şu an 14-19 TL seviyelerinde. Fakat 10.64, 10.50, 10.40 civarına gelip bir düzeltme yapmasını ben şahsen beklerim ki bir düzeltme ihtiyacı var şu an. Ve oraya geldiğinde şahsen ben tekrar bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Hatta belki şu an birazını satıp beklemeyi düşünüyorum. Ama siz kesinlikle yapmayın, önermiyorum. Çünkü ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi değil, yatırım önerisi değil bu. Ben sadece yaptığım analizleri sizinle paylaşıyorum. Bu sizin almanız gerektiği anlamına gelmez. Peki bundan sonra ne olacak? Bu yükseliş potansiyeli ne kadar büyük ve nerelere kadar gitme ihtimali var? Şimdi ne dedik? Bu bir aylık grafik, yani çok uzun vadeli bir grafik. Ve bu çanak kulp formasyonu eğer katlanacaksa, ki bunun için temel anlamda işlerin iyi gitmesi gerekiyor. Hatta ben bunu 5-14'lerden aldığım zaman bir arkadaşa söylemiştim. Demiştim ki bak böyle bir şey var. Bu hisseyi inceler misin? O biraz temel anlamda bilgisi var. Ve dedi ki bu hisse çöp dedi. Yani batık bir şirket. Ben de dedim ki ona bak veriler bunu gösteriyor olabilir. Fakat teknik analiz bana diyor ki bir çanak kulp formasyonu oluşuyor. Yani bu çanak kulp formasyonu oluşuyorsa hissede temel olarak bir şeyler değişeceğini söylüyor bana teknik analiz. Yani bence bu formasyon oluşuyorsa şirkette olumlu şeyler olacaktır. O da dedi ben pek zannetmiyorum ama umarım öyle olur ve dediğim gibi oldu. Çanak kulp formasyonu tamamlandı. Şirket kar açıkladı. Batık bir şirket olmasına rağmen az da olsa temettü bile verdi. Yani ne demek istiyorum? Teknik bir şeye hazırlık yapıyorsa, bir formasyon, yükseliş formasyonu oluşturuyorsa şirkette işler iyi gidecek demektir. Ve aynı şekilde teknik analiz gösterge olarak olumsuz bir şey gösteriyorsa, örneğin bir obo formasyonu oluşturuyorsa bu hissede, bu şirkette temel olarak bir şeyler biraz kötü gidecek demektir. Neden? Satış gelecek ve hisse senedinin değeri düşecek. Çünkü teknik her zaman temele hazırlık yapar. Onun için teknik analiz, falcılık vesaire diyenlerden kesinlikle uzak durun. Teknik analiz falcılık falan değil. Aksine oluşacak hareketleri bize gösteriyor. Talep ve arzı bize gösteriyor. Tabii ki değerini bilene ve devam edelim. Evet, bu hissede eğer diğer verdiğim örnekler gibi çanak kulp formasyonu katlanırsa hedefimiz neresi olur? Şimdi logaritmik grafiğimizi açtık. Ölçüm aracımızı alıyoruz. Şu an kaç TL'de?
14-19'larda, hadi 14'e getirelim. Bu andan itibaren bakın ilk hedefimiz neresi? 28 TL. Oraya geldiğinde %75'lik bir yükseliş potansiyeli. Daha sonra formasyon ana hedefimiz 223 TL, 219'du, 223 TL. Çok fark eden bir şey yok. Oraya geldiğinde %1495'lik bir yükseliş ve bu çanak kulp formasyonunu ikiye katlarsa %40.000'lik bir yükseliş potansiyeli. Eğer 3'e katlarsa, ki gördüğünüz gibi birçok hisse senedi, dolar da hatta bu tür formasyonları 3'e 4'e katlamış. Eğer 3'e katlarsa bile %881.724 oranında bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Hatta bu daha fazla da olabilir ama biz gene de ne diyelim, bu kadar demeyelim. Şöyle 2'ye katlarsa bile %40.000'lik bir yükseliş potansiyeli görünüyor şu andan itibaren. Ama dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Şu an endeksin de hisselerinde bir düzeltmeye ihtiyacı var. Ve bu hissede de düzeltme olduğunda 10 TL seviyelerine kadar, hatta 9 TL seviyelerine kadar düşüp buraya bir pullback yapması normaldir. Öyle yaparsa bana göre çok daha güzel olur. Bana da bir fırsat olur. Birçok kişiye de fırsat olur bana göre. Ama değerlendirmek isteyene ve değerlendirene kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Dediğim gibi videoyu izliyorsunuz. Teşekkürler ama abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Videoyu yararlı bulduysanız da beğeni atın. Ve bu şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuz gene bir yüksek potansiyelli altcoin ile ilgili olacak. Onu da Perşembe günü akşam paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi bizi takip edin, kanala abone olun, bildirim zilini açın ki yükleyeceğimiz her videodan haberdar olun ve videolarımızı kaçırmayın. Her zaman dediğimiz gibi yüksek potansiyelli gördüğünüz hisseler varsa, altcoin'ler varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Ya videosunu çekiyoruz ya da sizin yaptığınız yorumun altına sizin için analizini yapıp paylaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.